Hello everyone, my name is Enver. Everybody calls me Eno, as you know from the YouTube channel name. Right now I am in Diyarbakir, in northern Mesopotamia. I'm sitting just by the Tigris River. There is a Tigris bridge just behind me, as you see. Before we start the video, I want to quickly tell you about myself because some of you probably you don't know me. So I've been traveling around the world, about 35 countries, and I'm still traveling. I love traveling because when I travel somewhere, I see different cultures, different people, different food. I really love discovering new people, new cultures, connecting with people. So that's why I got the YouTube channel. I made a lot of documentaries, you probably know, but I wasn't in videos. And now I decided to be in some of the videos. Actually, you are going to see me often. I want to tell you that I will continue traveling, and also I will make really high quality content. And I'm sure you will love my videos on the future. Diyarbakir is one of the oldest city in ancient Mesopotamia. This is actually the city where I was born. Many civilizations, they lived here for thousands of years. So now I am making a Mesopotamia serial about northern Mesopotamia. So I started from my hometown, which is Diyarbakir, because there is too much to see here, really. To be here 1 or 2 days, it's not enough because I made this video about, I think, 3 weeks. I'm working on it, and finally I made it, and this is going to be the first video that I'm also going to be in it. And until now, I want to thank you to everybody who support me, who watched my videos, who made comments, like my videos. Thank you very much. But I need your support because we are new channel, as you know. So with your support, I believe I will travel, many countries as much as I can with your support. Well, I don't want to take your time too much. Let's start the video. The video, as I said, is long, but if you watch until the end, I promise you will love it. Please don't forget to subscribe and make comment in this video. If you are ready, let's explore Diyarbakir together. Diyarbakir is one of the oldest cities in the world. People have lived here for more than 5,000 years. Many great civilizations passed through this land in Mesopotamia. Sumerians, Assyrians, Romans, Byzantines, Seljuks, Ottomans, each left their mark, each left their soul. And the city walls. They are the second longest walls in the world, after the Great Wall of China. They have stood strong for centuries. Stone by stone, they carry the memories of the past. They watched empires rise and fall. They are still here, proud and silent. Please tell us, how did you find Diyarbakir city? Well, I found it on internet, on net, and some people I know, they were here, so I wanted to
also again, not again, but also. Well, how did you find the culture? Because it's kind of different. It's not Western Turkey, it's Eastern Turkey. What do you say about the culture? Well, for me, it's something fully different, and well, I like it. We have met only good people here in Eastern Turkey. Do you like the food? I love the food. Yes, every day I try something. Yes. I would like to try some different, and I like it. Thank you very much and enjoy your stay in Diyarbakir. Thank you. Have a good day. Hello, how are you? I'm fine. What's your name? My name is Betty. Betty. You are from? I'm from Germany. How did you find Diyarbakir? It's a nice town with a lot of old buildings and yeah, everything is nice. Today I'm walking to Tigris, to the river. Tigris River. Tigris River, yeah. What do you like in Diyarbakir? What is the most interesting thing you saw it here? The best things are the people here. Very, very friendly and very helpful. People are very friendly. Yeah. Yes. And what about the food? Do you like Diyarbakir food? Yes, of course. Yes. And I think you are traveling around Eastern Turkey, right? Yes. And how long you are traveling for? 6 weeks. 6 weeks. That's Yes. quite a long time, Betty. Yeah, yeah. So maybe you speak some Kurdish, Turkish? A little Turkish. Turkish little? Turkish. Can you say something? Benim adım Betty. Betty. Yeah. And? Biraz Türkçe biliyorum Biraz Türkçe. Bravo. ama Türkçe çok zor. Süper. Ama çok güzel konuştun. Thank you, Betty. Thank you very much, and I wish you a great holiday. Yeah, thank you you very too. much. Thank you too. Thank you. Bye. Bye. Now, I'm going to take you to one of Diyarbakir's most iconic landmarks, Tigris Bridge. The other name called Ten-Arched Bridge. This bridge was built in 1065 during the Marwanid period. However, the bridge's history actually predates even this time. The Tigris River, Dikal Neri, has witnessed thousands of years of history as the lifeblood of Mesopotamia. The river that flows silently beneath the Ten-Arched Bridge brings both tranquility and coolness to the city. Right next to the bridge, along the riverbank, you'll find traditional tea gardens and authentic Eastern-style lounges. Coming here, especially in the evening, and sipping tea by the Tigris is an incomparable experience. You can both enjoy the magnificent view and immerse yourself in the peaceful atmosphere of this historic setting. I am just sitting on the river, Tigris River. There is a Tigris Bridge just behind me. In Diyarbakir, people in summertime especially, they are coming here, they are sitting on those benches and they are drinking tea, coffee, and they are enjoying the evening. A lot of families around here, you can see, like people are sitting, drinking tea, just sitting by the river.
Okay, so now I am going to show you Diyarbakir traditional folk dance. So this folk dance, it's happening right now. You can hear the music. It's on the bridge, Tigris Bridge. So the instruments, you hear it, it's davul and düdük. So these instruments, it's more than 3,000-4,000 years. And the people are dancing on this bridge. Actually, this rhythm, this dance, what they do, it's part of Diyarbakir culture. So let's go and watch this dance show. Para vereceğim buna. Diyarbakir is not just about stones and stories. Its culture is still alive in music, in art, in everyday life. The people are kind, warm, and proud. They welcome every guest with open hearts. And the food, it is rich, colorful, and unforgettable. Every bite tells a story, a mix of tradition, love, and flavor. As someone from Diyarbakir, let me show you the real city. Now, let's take a look at life in the streets. Let's see what people are doing, how local shopkeepers work, and how daily life flows in this city. We'll also explore where and what to eat in Diyarbakir. Our first stop will be Zerzevan Mansion. Let's start the day with a traditional Diyarbakir breakfast in this beautiful city. Then, we'll discover the rich and unique flavors of Diyarbakir's traditional cuisine. If you're ready, let's begin.
Burası çok özel bir mekan ve yani gerçekten çok beğendik burayı. Çok güzel bir yer. Yanında şey de var. Özkan her zamanki gibi zaten. Merhaba. Arkadaşım, kardeşi Erkan. Merhaba. Merhaba Erkan, sen de hoş geldin. Afiyet olsun. Zerzavan ismi Zerzavan Kalesi'nden geliyor anladığım kadarıyla. Yani değil mi? esinlenerek. Evet, esinlenerek. Bu konağın kısaca bir tarihini anlatır mısınız bize? Konağımızın tarihi, konağımız 150 yıllık bir konak. Yani tarihte böyle Bozok Kemal, dönemin kabadayısı Bozok Kemal varmış. Diyarbakır'daki. Evet, Diyarbakır'da dönemin kabadayısı Kabadayılarından. Bozok Kemal ev olarak kullanmışlar. Evet. Ondan sonra medrese olarak kullanılmış. Daha sonra medrese. Evet, daha sonra medreseye dönüşmüş. Birçok alandan geçmiş yani. Peki Şehnaz Hanım, bu Diyarbakır'a gelen misafirlere bu konağı ve kahvaltıyı neden önerirsiniz? Yani bize biraz kahvaltınızdan bahseder misiniz? Ya bizim kahvaltımız her şey biz kendimiz yapıyoruz. Evet. Bize hazır fabrikasyon hiçbir ürün gelmiyor. Doğal yani. Evet. Burada şurada gördüğünüz patlıcan mezesi, patlıcan ve biber mezesi. Bunları damımızda kendimiz kurutuyoruz. Toplu halde yemekler aldığımızda dolma falan yapıyoruz. O dolmanın içi ziyan olmasın diye mezeye çeviriyoruz. Kurutarak şunlardan meze çıkarıyoruz. İsrafın önüne geçmek için. Şurada gördüğünüz acuka, kimi çemen, Acuka. kimi acuka diyor. Bunu da biber ve domates salçası biber salçasıyla yapıyoruz. Özkan bir tadına bakar mısın? Nasıl? Çok güzel. Güzel mi? Evet. Beğendim. Acı mı? Beğendim. Acı. Güzel, güzel bir acı da. Şu nedir? Bu kavurmalı pekmez. Kavurmalı pekmez. Evet. İlgili kavurma. Çok eski bir kahvaltı kültürü. Onun öğünü yoktur. Sabah, öğlen, akşam tatlı niyetine. Bir de şurada şey gördüm ama. Bağışıklık açısından çok zengin. Öyle mi? Besleyici, Evet, besleyici. Şu? Şu murtuğa. Murtoka. Sadece evet tereyağı, sıvı yağ, zeytinyağı, sıvı yağ, susamdan, tuzdan oluşuyor. Kürtçe ismi şoruk onun. Ha, tuzlu. Evet, tuzlu demek. Evet. Şoruk, tuz Kürtçe'de demek. şor demek. Evet. Şoruk. Evet, şoruk demek o. Peynirlerimiz hepsi köylerden geliyor. Yeşil zeytinimize kadar bu zeytinleri burada ben kendim kırıp suyunu değiştirerek yapıyorum. Öyle mi? Evet. Ha. Kavurmamızı kendimiz yapıyoruz. Süper. Şehnaz Hanım, bu reçel galiba. Bu kabak reçeli mi? Nedir bu? Evet, Enver Nasıl Bey. yapıyorsunuz? Bu, Çok hoşuma gitti bu. Evet Enver Bey. Bu kış kabağı. Kış kabağı. Evet, kış kabağından biz reçel elde ediyoruz. Evet. Onu Nasıl yapıyorsunuz? kireçli suya bırakıp Kireçli su. bir gece kireçli suda bırakıp ertesi gün kaynatıyoruz. Çok güzel. Vallahi muhteşem. Yani gerçekten de burada Zerzavan Konağı'nda hani böyle bir yer, böyle bir atmosferde, böyle bir kahvaltı, değil mi Özkan? Çok güzel yani. Gerçekten. Çok hoşuma Çok gitti. farklı yani. lezzetler Çok var. lezzetler var. Evet. Enver Bey, şu da gördüğünüz kırmızı kapya reçeli. Evet, Özkan nasıl Evet, tadına kırmızı bak. kapya. Bakacağım. Daha çok mevsimsel çalıştığımız için şu an kırmızı kapya. Güzel, çok Güzel mi? bir lezzet. Sen beğendin mi? Çok güzel. Güzel. Gerçekten. Ha. Bir de Enver Bey runehiz var. Ne? Runehiz şu önünüzde, evet. O runehiz, o da çok eski runehiz. bir runehiz. Bu Kürtçe ismi, Kürtçe ismi. Onun Ya. bir Türkçe ismine ulaşamadık Enver Bey. Çok araştırdık. Bunu nasıl, bu nedir bu içine? O şu an güneşte biraz erimiş. Evet. O sadece tereyağı ve pekmezden Tereyağı oluşuyor. ve pekmezden Evet. oluşuyor. Çok güzel. Evet. Teşekkür ederim. Biz Şehnaz de teşekkür Hanım. ederiz. Çok sağ olun. Biz de çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Afiyet olsun. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Çok iyi. Çok başarılı.
Tadına bakın, acı çıkarsa değiştiriyoruz. Süper. Gerçekten çok güzel. Güzel bir antikacı dükkan var. Tesbih, gümüş falan antika şeyler satıyor galiba. Merhabalar. Merhaba. hoş Nasılsınız? geldiniz. Sağ olasın. Siz nasılsınız? Teşekkürler. İsminiz? İsmim Sait, Hacı Sait. Sait Bey. Çok güzel şık, güzel bir dükkanınız var. Geldiniz, sağ olasın. Ve otantik tesbihler görüyorum burada. Evet. Tespihlerimiz var. Damla, kehri var. Tespihler. Kehribar. Evet. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu 50 işi? yıldır ben burada esnaflık yapmaktayım. 50 yıl. Senedir buradayım. Güzel damlalarımız var, güzel kehribarlarımız var. Evet. Bu Osmanlı tespihlerimiz var. Bunlar Osmanlı'dır. Bayağı ağırmış bu. Evet. Bu mesele çok iyi bir Osmanlı tespihidir. Evet. Peki şunlar antika mı? Antika hepsi. Antika hepsi. Zamanda kullanmışlar hepsi bizim. Bak buna hamaylıdır. Hamaylılardır. Hamaylı. Hamaylı savatlıdır. Eskiden boynu asarlanmış. Öyle. Eski insanlar çok inançlıymışlar. Ha. Evet. Bunları alı takarlar. Bu kehribarları boynuna asarlanmış. Çok güzel. Mesela ben de takıyorum. Öyle mi? Bu kehribarları böyle hastane falan yokmuş o kadar. Hastaneye gitmeden kendi tedavi ediyorlarmış. Vay ne güzel. Evet. Şurada da güzel tespihler var. Bunlar nedir? Kolye, hepsi. Kolye. Kolyeler var, şeyler var burada bile. Valla bayağı güzel bir dükkan. Evet, çok Yani güzel aslında bir şey. Diyarbakır'a gelen biri burada geleneksel takı üzerinde bir şey aradıklarına buraya gelmesi lazım değil mi? Biz Eskici. Evet, Antika eski ve eskiciyiz. Çok güzel. Gelen muhakkak burayı biliyor, geliyor birbirine söylüyorlar. Evet, Geliyorlar, evet. alıyorlar, alışveriş yapıyorlar. 50 yıldır siz 50 yıldır bu mağaza var. Aynen. Vay be siz 50 bayağı yıl var. eskisiniz o zaman. Tabii. Buranın en Çok- eskisi. Hasan Paşa Hanı'nın en eskisi benim. Vay be. Evet, ben daha bırakmadım bu mesleği. Abi çok memnun oldum. Evet, Gerçekten çok de teşekkür tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olasın. Başarılar. Sağ olasın. Çok sağ olun. Sağ olasın. Abi şöyle söyleyeyim. Sana burada gösteri yapacağım. Ben paylaşımla yaparım. Evet, workshop. Kahve muhabbet bir şey yap, kopyasını olursun, her yerde olsun, arabanda da evde. Şimdi Özkan'la Diyarbakır'ı gezmeye devam ediyoruz. Özkan şu an bizi öyle bir yere getirdin ki gerçekten de muhteşem bir yer. Burayı anlatır mısın biraz? Nasıl bir yer? Burası Diyarbakır Kültür Evi. Yani Diyarbakır eski evlerinin küçük bir kesiti diyebiliriz. Baktığınız zaman çevreye zaten taşlarına, ondan sonra yani dekoruna, eski Diyarbakır evlerinin hemen hemen hepsi aynı özellikte. Yani zaten müzik eşliğinde de paylaşım olduğu zaman zaten çayını çok rahatlıkla içebileceğin bir yer. Kahvenizi, çayınızı çok rahatlıkla içip müzik dinleyebilirsiniz yani. Aşağıdan geçir uçuna boynuma boyuna uyan. Ben seni gizli sevdim bilemedim. Sonra
Şu anda yanımda Roza Hanım var. Kendisi Labede kafenin sahibi. Hemen arkasında görüyoruz. Şöyle göstereyim. Roza Hanım'ın güzel bir hikayesi var. Onunla kendisiyle küçük bir röportaj yapmak istedim. Merhaba Roza Hanım. Merhabalar. Sizi biraz Hoş geldiniz. tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Roza ben. Aslen Diyarbakırlıyım. Güney Kıbrıs'ta büyüdüm. 12 yıl önce falan ilk kez Türkiye'ye seyahate geldiğimde, memleketimi ziyarete geldiğimde çok sevdim burayı. Sonra kalmaya karar verdim. 2019'da bu sokakla tanıştım. Yani geldiğimde, Sur'da gezdiğimde bazı şeylerin eksikliğini hissettim. Ve aslen Diyarbakırlı olduğum için de biraz memleketime faydalı olmak istedim. Öyle söyleyelim. Çok güzel bir yer yapmışsınız. Ben çok Teşekkür beğendim. ederim, çok Zaten sağ olun. o yüzden zaten durduk burada gördük. Bir de şu yan taraf da sizin galiba. Aynı zamanda orada da tatlı servisimiz tatlı. var. Mutfağımız orası. Krep ve waffle üzerine tatlı servisimiz var orada. Labede zaten 2019'dan bu yana, herhalde şimdi 2025'teyiz. 6 yıl boyunca sürekli halde değişimlere uğradı. Önce 9 metrekare yerle başladık. Dışarıya servis hizmetimiz vardı. Sokak kullanıldı. Sokak canlı bir hale geldi. Sonra dönüşümü çok güzel oldu. Çünkü insanlar Diyarbakır sokağında oturmayı, özgürce rahat bir şekilde oturmayı çok özlemiş. Biz de bunu sağladık. Sonra da zaten akabinde büyümeye başladık. Yani 9 metrekareden 210 metrekare haline geldik. Daha sonrasında tabii aynı sokakta, burası bu arada Telgrafhane sokak. Buradan postaneye kadar gidiyor. Yani küçük bir sokak da değil burası. Bayağı büyük bir sokak. Evet. Sokağın belirli yerlerinde birkaç işletme daha yaptım. Evet. Yani sokağın eski resimlerini gördüm. Gerçekten de hiçbir şey yokken muazzam Atıl bir sokak. butik tarzı çok muhteşem bir sokak. Çok güzel, canlı güzel bir dekoratif, böyle acayip hoşuma gitti. Çok güzel bir yer yapmışsınız. Tebrik ederim. Gerçekten çok Teşekkür beğendim. ederim. Sizin genelde kafenizde canlı müzik de oluyor sanırım. Tabii şimdi aynı zamanda ilerleyen zamanlarda da müziğe başladık. Akşamları canlı müzik oluyor burada. Şöyle, aynı zamanda hem sokağın hareketlenmesi, akşamda aktif olabilmesi için renk kattı sokağa canlı müzikte. Evet. Roza Hanım, Labede ne demek? Labede annemin adı, daha doğrusu Bedriye annemin adı, ama Diyarbakır'da bilirler ki Bedriye'ye Bede diye seslenirler. Öyle olunca biz de Bedriye'nin kısaltılmış halini aldık. Biraz yöresel oldu. Madame Bede gibi bir şey olmuş. Aynen öyle. La'da kadınca Fransızca eki zaten biliyorsunuz. O da Bayan Bede'nin yeri gibi oldu. Evet. Yani uyumlu Çok da güzel oldu. bir isim. Evet, ben sevdim ismi. Çok teşekkür ederim. Ben Çok teşekkür sağ ederim. olun. Ayaklarınıza sağlık. olun. Hoşça kalın. Teşekkür ederim efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız usta? Teşekkür ederim, sağ Ciğerler olasın. ne güzel gözüküyor ya, maşallah. Abi saf kuzuyu böyle bol ciğeri hiç kimse vermez. Kuzu ciğeri değil mi bu? Kuzu ciğeri. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 1996'dan beri. 96. Zaten Evet. esnaf falan var etrafta da, anladım burası Evet. güzel bir yere benziyor. Evet. Deneyeceğiz birazdan. Bekleriz. Teşekkür ederim usta. Başım üstüne.
Yılmaz abi ciğerleri attı. Attım. Evet maşallah şuna bak 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 bak. Evet. Bir tek sende ciğer mi var yoksa başka bir şey var mı usta? Adana kebap, sade kebap, Hepsi var yani. kuşbaşı, tavuk şiş, kaşhe. Hepsi var. Kaç tane var hocam? Kaşhe. Kuzu fıstığı diyorlar ya. Batı'da kuzu fıstığı, bizde Öyle kaşhe mi? diyorlar. He. Beze gibi bir şeydir yani. Şimdi yaklaşık 25 yıldan fazladır herhalde buradasın ha? 29 sene. 29 senedir bu işi Emekli yapıyorsun. olduk, Ciğer yapmak da bir sanattır değil mi usta? Yani Evet. Burada genelde esnaf mı sipariş veriyor size? esnaf, yabancı da geliyor, esnaf da var. Şimdi bu şöyle batıdan buraya biliyorsunuz kim geliyorsa ciğer diye herkes ama şöyle bir şey var yani gerçekten de herkes güzel ciğeri yapıyor mu zannetmiyorum yani. Yani herkes diyor ben güzel yapıyorum. Ben de diyorum Evet. ben güzel yapıyorum. Sen de öyle diyorsun. Yani, kimse demez hayranım. Evet. Ancak tadına bakacağız Ya. öyle. Allah Peki- çok şükür 96'da beri buradayız. 96. Buranın- İşler nasıl usta iyi mi inşallah? İdare ediyoruz Evet, elhamdülillah. evet çok güzel. Anzelle'ye geldik. Anzelle'yi tavsiye etti bazı arkadaşlarımız. Buraya geldik. Diyarbakır'ın mahalli geleneksel yemekleri de ünlü olan bir yer. Çok güzel methettiler burayı. Şimdi buranın sahibiyle bir kısa röportajımız olacak. Burhan Kafadar Bey'le beraberiz şimdi. Diyarbakır doğumluyum. Evet. 1959 yılında İskenderpaşa'da doğdum. İskenderpaşa. İskenderpaşa mesafesi Anzele ile beraber hemen hemen 300-400 metre. Evet. Şu anda İskenderpaşa konağının yanındaki evde doğdum ben. Evet. Bu ismi de özellikle Anzele'yi koymamızın sebebi Anzele'de biz çok yüzdük, çok çimdik, güzel yer. O isme müstesna olarak Anzele'ye ismini bıraktım. Ondan sonra biz de bu Anzele'nin ismini yaşatmak için 14-15 yıl evvel, hemen hemen 15 yıl evvel böyle bir isim üzerinden lokantamızı açtık. Evet. Tabii açtığımız zaman ilk etapta sadece paça ve mercimek çorbası. Evet. Bunun yanında bumbar. Sonra isteğe bağlı olarak Bumbar derken kibe bumbar. kibe bumbar tabii. Kibe bumbar. Bunun yanında kibesi, bumbarı, şırdanı. Evet. Bunları yaptık. Evet. İstek üzerine arkadaşlar gelip bazıları efendim biz bumbar yemiyoruz veya paça yemiyoruz kültür olarak. Biz de bunun yanında kalktık mali yemeklerimizi koyduk. Evet. Harika bir fırın güvecimiz. Evet. Mükemmel bir kavurmamız. Evet. İçli köftemiz. Bunun yanına bıraktığımız birkaç çeşit yemeklerimizle beraber halkımıza hizmet vermekteyiz. Burhan abi, Diyarbakır'a gelen yerli yabancı misafirlere nasıl tavsiyelerde bulunabilirsin? Şimdi Diyarbakır'ımızın yani bazı tarihi kişilerin dediğine göre 7.000'den 12.000 arası bir geçmişi var. Diyarbakır'ımızı çevreleyen surlarımız, Hazreti Süleyman'ımız, Ongözü Köprümüz, yani buradan Malabadi Köprümüz, Diyarbakır'da güzel yerlerimizi gezdikten sonra yorgun argın yorulacaklar. O zaman yemek için de Anzele Paşa'ya gelecekler. Buraya gelecekler. Evet. Evet. Buradan başka gidecek yerler olmaz baba. Evet. Gelsin lezzeti burada tatsın. Evet. Evet. Çok güzel. Teşekkür ederim Burhan. Bir şey değil baba. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Reşi abi bizim kahvenin sembolü. İşte bu önemli. Ben mesela aslen bizim de Mardin'deyiz. Aramça'da. Ama ben burada doğumluymuşum. Çek. Şeyden gelmişim. Cizre'den gelmişim. Aynen. Bıraktım abi. Ben görüntüyü aldım abi. Aldım abi. Tanıştım iyi geçirmişim yazlarında. O da normalde öyle para İzleyeceksiniz. Yok hani Yusuf'umuz yok ama. Bir biraz burada meşhur oldu. Tamam mı?
Al 3 yumuşak, 3 normal yaradı. İçerinde ne var? Tamamla ver. We put in the onions and parsley. Parsley and onion. Onion Okay, and lemon. and lemon. Yeah. Yeah, that's right. I am also from here, you know. I know. Nice. Amazing. Ben Ferhi Öke. Diyarbakır Lahmacun Merkezi'nin işletmecisiyim. İşletmemiz Diyarbakır'ın ilk lahmacun fırını. Yaklaşık 100 yıla yakın bir geçmişimiz var. Bizler usta-çırak ilişkisiyle yetiştik. 70'li yıllarda çırak olarak başladık. 80 yılından itibaren de işletmeciliğini biz yapıyoruz. Lahmacunumuzun özelliği kıtır olması, tat bakımından diğer illere oranla Diyarbakır lahmacunu, orijinal lahmacunu çok ince olması, 2 çeşit un kullanılması, eski usul mayalama yapıyoruz. Dana eti ama hafif kuyruk yağı. Tabi etin işlenmesinin özellikleri çok var bizde. O etin işlenmesi de farklı bir olay. 2 çeşit pul biber kullanırız. Salça kullanmayız. Lahmacunda biz soğanı doğrarız. Ondan sonra sıkarız, öyle kullanırız soğanı. Soğanın o kötü kokusu gider. Baharat kendi özel olarak hazırladığımız baharat ama dengenin, yani baharatın tadını alamazsınız ama çok hafif aromasını alırsınız. O denge çok önemli. Peki sizin buraya gelmek isteyenler burayı nasıl bulur? Ulu Cami'nin güney kısmında, çarşının hemen içinde. Yanık çarşının hemen içinde. Diyarbakır Lahmacun Merkezi. Evet. Tamam, çok evet. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Dayanamadım gayrı döndünce, diyerek gel bana gel. Now I am in Diyobekia, Ziyergakalp High School. Here, we'll meet my dear friend Oskan Oyman, one of the masters of the traditional Turkish art of Ebru. He's going to show us how this beautiful marbling art is created. Right now I am at Ziya Gökalp High School, the school I graduated from also. Next to me is my dear friend Özkan Oyman. He is a fine arts teacher in this school. Özkan, merhaba. Merhaba. Nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Özkan, birkaç sorum olacak sana. Biraz röportaj yapalım seninle bugün. Tabii. Ebru sanatıyla tanışman nasıl oldu Özkan? Bize anlatır mısın? Ebru sanatıyla tanışmam, Diyarbakır'da bir kurs açıldı. Değerli bir hocamız vardı, Mustafa Hakkı Ertan. Onun sayesinde bu kadim sanatla tanıştım. Evet. Ebru yaparken nasıl bir ruh haline giriyorsun? Ebru benim için huzur. Huzur. Tüm dertimi, sıkıntımı her şekilde, bütün o Stresim negatifimi, kötü negatif enerjimi bu teknenin karşısında pozitife dönüştürüyorum. Bir de sen şimdi burada öğrenciydin, aynı zamanda öğretmen oldun burada, Evet, aynı okulda. evet. Bu okulu çok seviyorsun biliyorum. Çok seviyorum. Ve hep buradasın. Müthiş bir
network'ün var burada biliyorum. Yani burada olmayı da seviyorsun. Ziyagil Köprü Lisesi'nde hem öğrenci olup hem de burada öğretmenlik yapmak nasıl bir duygu? Yani ne hissettiriyor sana bu? Anlatılmaz bir duygu ancak yaşanması lazım. Sadece şunu söyleyebilirim. Hem öğrencilik yıllarım hem öğretmenlik yıllarım burada 18 yılım geçti. Öğrenciliğini de katarsak 18 artı 6. Çok güzel. Peki öğrencilik yıllarında ya şimdiki öğretmenlik yılları arasında yani o günden bugüne ne değişti? Ne fark var? Sadece bir fark var. Teknolojik olarak bir fark var. Evet. O zaman teknoloji yoktu. Şimdi teknolojiyle ilerisiyle Peki öğrenciler mesela o günkü öğrencilik ortamıyla bugünkü yani o hiçbir zaman değişmedi. Samimi bir ortam, samimi öğretmenler öğrenci ilişkisi. Yani okul aynı. Aynı değişmedi. Evet, aynı. Güzel. Peki sanat eğitimi gençlere ne kazandırır sence? Sanat eğitimi çocukların ufkunu genişletir. Hayal gücünü artırır. Sanat. Peki gençlere sanatla ilgilenmeleri için ne tavsiye edersin? Onu sorayım sana. Kendilerine bu konuda güvensinler, denesinler. Denemekten hiçbir zaman çekinmesinler. Mutlaka sanat bir yerde onları yakalayacaktır diye düşünüyorum. Peki Özkan, Ebru dışında başka sanat dallarıyla ilgileniyor musun? Evet. Yağlı boya resim yapıyoruz atölyemizde. Evet. Evet. Öğrencilerle beraber. Tabii. I am now at the Cahit Sıtkı Tarancı Museum. With me is a very kind and respected man. He is a retired teacher, also a journalist and writer. He wrote books about Diyarbakır and knows the city's history very well. I thank him for coming here today to tell us important and interesting things about Diyarbakır. Hello, how are you? Welcome. Teşekkür ediyorum Enver Bey. Siz de Diyarbakır'a hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederiz. Evet. Ben İbrahim Evirgen, gazeteci, araştırmacı, yazar. 1955 yılında Diyarbakır'da doğdum. İlk orta ve yüksek tahsilimi yine Diyarbakır'da tamamladım. Baba mesleği gazeteciliğe başladım. Ve aralıksız 20 yıldan beri çeşitli dergilerde, gazetelerde yazılar yazıyorum. Bu arada 4 tane Diyarbakır'la ilgili kitap yazdım. Evet. Ayrıca ayda 1-2 defa TRT GAP Radyosu'nda kısa söyleşiler yapıyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Ben de bir Diyarbakırlıyım biliyorsunuz. Evet. Ya Diyarbakır'ı herkes biraz farklı anlatıyor. Buranın biliyorsunuz 9.000 yıllık belki 12.000 yıla kadar dayanan bir tarihi var. Siz de tabii
eski bir araştırmacı, gazeteci biri olarak sizi tanıyoruz. Yani sizi bilinen bir insansınız burada, onu da biliyoruz. Size bazı sorular sormak istiyorum hocam. Diyarbakır'ı özel yapan en büyük özellik sizce nedir? Diyarbakır barışın, sevginin, dostluğun şehridir. Evet. Diyarbakır masalların gerçeğe dokunduğu, gerçeğin masallara karıştığı efsaneler diyarıdır. Evet. Birçok peygamber ve sahabeyi bağrından misafir eden kadim beldedir. Ve bu kentin insanları düşlerini ve ümitleri şu gördüğünüz taşlara yazıp sağlamlaştıran, nesilden nesile aktaran şehirdir. Hocam Cahit Sıtkı Tarancı kimdir? Kısaca size bir soralım önce. Evet, Cahit Sıtkı Tarancı 4 Ekim 1910 tarihinde şu gördüğünüz evde dünyaya geldi. Evet. Ve şiire lise yıllarında başladı. Evet. Yazdığı birinden güzel şiirlerle Türk şiir dünyasının en önemli isimlerinden biri haline geldi. Evet, Cahit Sıtkı Tarancı'nın 4 Ekim 1910 yılında doğduğu bu evdeyiz. Bu ev Diyarbakır sivil mimarisinin en güzel örneklerinden biri. Ve bu evde 4 mevsim yaşanabilecek bir ev. Haremlik, selamlık bölümleri var. Aslında müze eski Diyarbakır geleneksel ev olarak, değil mi? Yani normal Diyarbakır'ın eski evleri bu şekildeydi. Evet, bu şekilde. Peki biraz özelliklerinden bahseder misiniz? Şimdi Diyarbakır sivil mimarisinin en güzel örneklerinden olan bu evler genellikle bazalt taştan yapılırdı. Evet. Bazalt taşların duvarlardaki taşlar erkek taşlarıydı. Evet, şunlar orijinal erkek taşlarıdır. Evet. Ve yerdekiler de dişi taşlardır. Çünkü bakın, bu dişi taşlar delik delik olması sebebiyle yazın yere su dökülür ve o su taşların gözeneklerine girer ve serinletir. Taşların aslında bizim kültürümüzde çok önemli yeri var Diyarbakır'da. Özellikle bu bazalt taşların. Hatta bir şair öyle diyordu: taşlardır beka, taşlardır ebediyet. Taştan başka geriye ne bırakır medeniyet? Dün güzel bir kadın geçti kabrimin yakınından, doyasıya seyrettim gün hazinesi gözlerini. Söylesem inanmazsınız, kalkıp verecek oldum düşürünce mendilini, öldüğünü unutmuş. Yine başka bir şiiri, son olarak kısa bir şiirini daha okuyayım. Yine bu da ölüm teması işlemiş Cahit Sıtkı Tarancı. Diyor ki, öldük ölümden bir şeyler umarak, bir büyük boşlukta bozuldu büyü. Nasıl hatırlamazsın o türküyü? Gök parçası, dal demeti, kuş tüyü. Alıştığımız bir şeydi yaşamak. Ya diyor, biz yaşamaya alışmıştık. Biz nasıl öldük bu genç yaşta? Ve 1956 yılında vefat ediyor bu değerli şairimiz. Ve bu güzel hemşerimizin vefatının 69. yıl dönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Cennet olsun. Now we will visit Diyarbakır Grand Mosque. This is a very special mosque for Muslims. It is known as the 5th holiest mosque in Islam. People have prayed here for over 1,400 years. It was built in 639 by Muslims during the time of Caliph Umar. The mosque's walls have beautiful old prayers written on the stones. When you visit,
you can feel its peaceful and holy atmosphere. Ulu Cami'nin içinde 2 tane 8 köşeden ibaret şadırvan vardır. Bu şadırvanların önünde beyaz mermer kaplı sütunlar ve şadırvanın önünde birçok çeşme vardır. Bu çeşmelerden gelen ziyaretçiler abdest almaktadır. Ulu Cami'nin içinde bulunan şu anda Mesudiye Medresesi'ndeyiz. Mesudiye Medresesi Diyarbakır'da yapılan ilk en büyük medreselerden biridir. Ve zamanın en değerli alimleri, kadıları, müftüleri bu medresede yetişmiştir. 1200 yıllarında yapıldığı belirtilmektedir. Ve ortasında, medresenin ortasında bulunan bu mihrabın yanında 2 tane sütun bulunmaktadır. Bu 2 sütunlar depreme bakın dönmektedir. Bu 2 sütunlar dönmektedir. Bu taşların yerin dönmesi burada herhangi bir depremin, çökmenin olmadığına işaret eder. Ve bu medrese 2014 yılından beri yazma eserler kütüphanesi olarak hizmet etmektedir. Now we're going to walk through the historic streets of Diyarbakır. Along the way, we'll stop by the Dengbay House, one of the city's important cultural landmarks. Dengbay is a deep-rooted tradition in Diyarbakır. They tell traditional Kurdish stories, love tales, and heroic epics using only their voice without any instruments in an emotional style. These oral performances are passed down from generation to generation. Ben David demeyecek. مقصد ومراد دليل بالتالية دقوم بالصودا كسنة مقصد ومراد التبتيلي في دنيا نابة ويرجنا تباكي لولا وعرشي عالي ويشاغي تالية جنابا جيبار يا سري خبلن ذكر دقول لولا وكو محروم وفرق
vino Zozane bingole serhade şerefdine bşevi temsene min ötelafede obçemukani Amre merhab sali bu hatta de bu şazda o fazla meteda digar ya bu kortani nana disab kizani. Nereye gidiyoruz şimdi? Evet, şimdi yolumuz Cemil Paşa Konağı. Cemil Paşa Konağı. Yine koşuyor. Gel anne çağır. Dur bakkala gitme. Bakkala gitme. Bakkal kapanmış. Demedim sana gitme. Evet. Ya ben bunu 2 saat önce gördüm, yine koşturuyordu abla şurada. Hatta pantolonu da inmişti. Değil mi? 2 saat önce. O gidiyor. Yavaş. Evet, şu anda Diyarbakır sivil mimarisinin en güzel örnek mekanlarından biri olan Cemil Paşa Konağı'ndayız. Cemil Paşa Konağı, Diyarbakır'daki günümüze ulaşmış olan 432 adet sivil mimari eserlerin en büyüğü ve en niteliklisidir. Osmanlı valisi Ahmet Cemil Paşa tarafından 1887 yılında yaptırılan bu eser günümüzde kent müzesi olarak kullanılmaktadır. Bu konak kentin tarihi, kültürü ve yaşamını anlatan yüzlerce belge, bilgi ve eserle doludur. Evet, Cemil Paşa Konağı'ndayız. Anlatılan rivayetlere göre buradaki bu havuz doğumu ve bu doğumdan sonra devam eden bu havuzdan gelen su yaşamı ve buradaki bu labirent taşlar da evliliği temsil ediyor. Ve devamında hayat devam ederken bir noktada her fani gibi ölümü tadıyor ve her nefis gibi o da ölümle karşılaşıyor. I'm sure most of you haven't seen Diyarbakir's modern face. First, I'll take you to one of the renovated parts of the old town, and then to 75th Street, the city's most vibrant and modern avenue. This place is truly a cafe paradise. Stylish coffee shops greet you at every step, revealing a side of Diyarbakir you never knew existed. From trendy cafe concepts to popular hangout spots and modern urban life,
It's all waiting for you on this street. Come along, let's experience Diyarbakır's energetic and contemporary atmosphere together. A 1,000-year-old tale whispered by ancient stones. A journey through civilizations, warm smiles, and timeless streets. We've explored the majestic city of Diyarbakır, one of northern Mesopotamia's most magnificent treasures. Through its mighty walls, vibrant alleys, and hospitable people, this ancient city showed us how past and present can intertwine. If you enjoyed this journey, don't forget to subscribe to my channel, smash that like button, share your thoughts in the comments. Your support fuels these adventures. Until our next exploration, stay curious.